Herkül ya da Yunan mitolojisindeki adıyla Herakles, Antik Yunan mitolojisinde en meşhur kahramanlardan biridir. Onun hikayeleri, fiziksel gücü, cesareti ve birçok zorlu macerasıyla tanınır. Bugün sizlere Herkül'ün en ünlü hikayelerinden biri olan Herkül'ün 12 İşi adlı macerasını anlatacağım. Herkül, Tanrı Zeus ve ölümlü bir kadın olan Alkmene'nin oğludur. Zeus, Alkmene'nin kocası Amfitrion'un şekline bürünerek onunla birlikte olmuş ve bu birliktelikten Herkül doğmuştur. Herkül'ün bir de İfikles adında ölümlü üvey kardeşi vardır. Herkül, Zeus'un karısı Hera'nın öfkesini üzerine çekmiştir. Çünkü Herkül, Zeus'un sadakatsizliğinin bir ürünü olarak görülmektedir. Hera, Herkül'ün hayatını birçok kez tehlikeye atmış, hatta onu deliliğe sürükleyerek kendi çocuklarını öldürmesine neden olmuştur. Herkül, çılgınlık sırasında işlediği cinayetler nedeniyle kefaret ödemek amacıyla Kral Eurystheus'un emri altında 12 zorlu görevi tamamlamak zorunda kalmıştır. Bu işler arasında Nemean aslanını yenmek, Lerna Hydras'ını öldürmek, Augean ahırlarını temizlemek ve Hesperidlerin altın elmalarını getirmek bulunur. Birinci görev Nemean aslanını öldürmek. Nemea Argolis'te bir bölgedir ve burada yaşayan Nemean aslanı, insanların ve hayvanların korkulu rüyasıdır. Bu aslan o kadar güçlü ve derisi o kadar kalındır ki hiçbir silah ona zarar veremez. Derisi oklara, mızraklara ve kılıçlara karşı dayanıklıdır. Bu yüzden aslanı yenmek neredeyse imkansızdır. Kral Eurystheus Herkül'e bu aslanı öldürmesini emreder. Herkül Nemea'ya gider ve öncelikle aslanı bulmak için çalılıklarda dolaşır, aslanı izler ve sonunda onu bir mağarada bulur. Herkül, aslanın iki çıkışı olan mağarasının bir ucunu kapatır ve tek başına silahsız olarak aslana meydan okur. Herkül, aslanla kıyasıya bir mücadeleye girer. Efsaneye göre Herkül aslanı boğarak öldürmeyi başarır. Bu, Herkül'ün sıra dışı fiziksel gücünün bir göstergesidir. Aslanı öldürdükten sonra derisini yüzerek kendine zırh yapar. Aslanın derisi, bundan sonra Herkül'ü diğer görevlerinde koruyacak olan geçilmez bir zırh haline gelir. Herkül, aslanın ölü bedenini omuzlarında taşıyarak Mycenae'ye döner. Kral Eurystheus, Herkül'ün bu başarısını görünce hem şaşkına döner hem de korkar. Bu olay, Eurystheus'un Herkül'e daha da zorlu işler vermesine yol açar ve Herkül'ün kahramanlıkları devam eder. İkinci görev Lerna Hydras'ını öldürmek. Yunan mitolojisinde Herkül'ün 12 işinin ikincisi, korkunç Lerna Hydras'ını öldürmektir. Hidra, Lerna Gölü'nün çevresinde yaşayan çok başlı bir yaratıktır ve bu efsane, Herkül'ün zekasını ve gücünü bir kez daha sınamıştır. Hydra'nın en tehlikeli özelliği, kesilen her başının yerine 2 yeni baş çıkarmasıdır. Bu özellik, Hydra'yı neredeyse ölümsüz kılar. Ek olarak, Hydra'nın soluduğu zehirli nefes ve kanı, ona dokunan her şeyi zehirleyebilir, bu da onu daha da ölümcül kılar. Kral Eurystheus tarafından bu göreve atanan Herkül, yeğeni Iolaus'un yardımıyla Hydra'nın mağarasına gider. Herkül yaratıkla yüzleşir ve savaş başlar. Herkül kılıcını kullanarak Hydra'nın başlarını birer birer kesmeye başlar, ancak kesilen her başın yerine 2 yeni baş çıkınca görev giderek zorlaşır. Zekice bir çözüm bulan Herkül, yeğeni Iolaus'tan yardım ister. Iolaus, Herkül'ün kesip düşürdüğü başların yerine yenilerinin çıkmasını engellemek için kesik yerlerini bir meşale ile yakar. Bu sayede kesilen başların yeniden büyümesi önlenir. Böylece Herkül ve Iolaus Hydra'nın başlarını tek tek kesip yok ederler. Ancak Hydra'nın bir başı ölümsüzdür ve onu kesmek mümkün değildir. Herkül bu başı zor da olsa keser ve yerin altına gömerek üzerine bir ağır taş koyar. Böylece baş bir daha ortaya çıkamaz. Herkül yaratığın zehirli kanını toplar. Bu kanı daha sonraki işlerinde oklarını zehirlemek için kullanır. Lerna Hydras'ını öldürmek, Herkül'ün kahramanlık hikayeleri arasında önemli bir yer tutar. Bu efsane onun sadece fiziksel gücünü değil, aynı zamanda zor durumlar karşısında akıllıca çözümler bulabilme yeteneğini de vurgular. Üçüncü görev Kerinea geyiğinin yakalanması. Yunan mitolojisinde Herkül'ün 3. işi, Kerinea geyiğinin yakalanmasıdır. Bu görev, Herkül'ün sadece güç değil, aynı zamanda hız ve sabır gerektiren bir mücadeleyle karşı karşıya kaldığını gösterir. Kerinea geyiği, olağanüstü hızlı koşabilen ve altından boynuzları olan bir dişidir. Geyik, Artemis'in kutsal hayvanlarından biridir ve bu yüzden ona zarar vermek tanrıçayı öfkelendirebilir. Eurystheus, Herkül'ün bu geyiği yakalamasını ve canlı olarak kendisine getirmesini emreder. Bu da görevi daha da zorlaştırır. Herkül, geyiği yakalamak için 1 yıl boyunca zorlu bir takip sürecine girer. Geyik, Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinden geçerek Herkül'ü peşinden sürükler. Herkül geyiği yorulmadan izler ve sonunda onu yakalamak için kusursuz bir anı bekler. Efsaneye göre
Herkül geyiği yakalamak için doğrudan güç kullanmaktan kaçınır. Bunun yerine geyiği yoracak kadar uzun süre takip eder ve geyik Ladon nehrini geçmeye çalışırken suyun içinde yavaşlamasından faydalanarak onu yakalar. Herkül, geyiği incitmeden yakalar ve boynuzlarından tutarak Eurystheus'a götürmek üzere yola çıkar. Ancak Herkül, geyiği Eurystheus'a teslim etmek üzereyken Artemis ve ikiz kardeşi Apollon ile karşılaşır. Tanrıça hayvanına zarar verdiği için Herkül'e öfkelenir. Herkül durumu açıklar ve geyiği yakalama görevinin Eurystheus'un emriyle yapıldığını belirtir. Ayrıca geyiğe zarar vermediğini, onu saygılı bir şekilde yakaladığını söyler. Artemis, Herkül'ün dürüstlüğünü ve görevine olan bağlılığını kabul eder ve ona geyiği serbest bırakması karşılığında affeder. Dördüncü görev Erymanthos yaban domuzunu yakalamak. Yunan mitolojisinde Herkül'ün dördüncü işi, korkunç Erymanthos yaban domuzunu yakalamaktır. Bu görev, Herkül'ün cesaretini ve zekasını bir kez daha sınamıştır ve onun üstün avcılık becerilerini de göstermiştir. Erymanthos yaban domuzu, Arkadya'nın Erymanthos dağlarında yaşayan son derece büyük ve vahşi bir yaratıktır. Kral Eurystheus, Herkül'e bu domuzu yakalamasını emreder. Ancak bu kez de onu öldürmeden getirmesi gerekmektedir. Herkül, Erymanthos dağlarına doğru yola çıkar. Görevini yerine getirirken bir yandan da domuzun izini sürer. Domuz büyüklüğü ve gücüyle ünlüdür. Bu yüzden Herkül onu doğrudan yakalamaya çalışmak yerine daha stratejik bir yaklaşım benimser. Efsaneye göre Herkül domuzu kışın ortasında yakalar. Yaratık karla kaplı dağlarda yiyecek ararken Herkül onu karın derinliklerine doğru çeker. Domuz karın içinde hareket etmekte zorlanırken Herkül onu yorar ve en sonunda bir ağ ile yakalar. Herkül yaban domuzunu yakaladıktan sonra onu Eurystheus'a götürmek üzere yola çıkar. Herkül'ün domuzu sağ salim getirdiğini görünce hem şaşkınlık içinde hem de korkarak büyük bir varilin içine saklanır. Herkül'ün bu görevdeki başarısı kral üzerinde derin bir izlenim bırakır ve Eurystheus'un Herkül'e olan korkusu daha da artar. Herkül'ün Erymanthos yaban domuzunu yakalaması, onun korkusuzluğunu ve sorunları çözme yeteneğini öne çıkaran önemli bir hikayedir. 5. görev Augeias'ın ahırlarını temizlemek. Yunan mitolojisinde Herkül'ün 5. işi Augeias'ın ahırlarını temizlemek olarak bilinir. Bu görev, Herkül'ün zekasını ve pratik çözüm yeteneklerini öne çıkaran bir hikayedir. Augeias, Elis bölgesinin zengin ve güçlü bir kralıdır ve devasa sürüler halinde binlerce hayvana sahiptir. Ancak Augeias'ın ahırları uzun yıllar boyunca hiç temizlenmemiş ve bu nedenle inanılmaz derecede kirli bir duruma gelmiştir. Kral Eurystheus, Herkül'e bu ahırları tek bir günde temizleme görevini verir. Bu da ilk bakışta imkansız gibi görünen bir iştir. Herkül, Elis'e varır ve Augeias ile bir anlaşma yapar. Eğer görevi tek bir günde başarabilirse, Augeias ona sürülerinin 1/10'ını verecektir. Augeias bu teklifi kabul eder çünkü ahırların bir günde temizlenebileceğine inanmamaktadır. Ancak Augeias bu anlaşmayı Eurystheus'un emriyle yapıldığını bilmeden yapar. Zekice bir çözüm bulan Herkül, ahırları fiziksel güç kullanarak temizlemeye çalışmak yerine yakındaki nehrin yatağını değiştirir. Alfeios ve Peneios nehirlerinin sularını ahırlara yönlendirerek suyun gücünü kullanır ve tüm pisliği yıkar. Bu yöntemle Herkül ahırları sadece bir gün içinde başarıyla temizler. Ancak Augeias Herkül'ün Kral Eurystheus tarafından gönderildiğini öğrenince verdiği sözü tutmaktan vazgeçer ve Herkül'e ödülünü vermez. Bunun üzerine Herkül, Augeias'a karşı dava açar. Davayı Augeias'ın oğlu Phileus yönetir ve babasının Herkül'e karşı haksız olduğuna hükmeder. Augeias bu karara kızarak oğlu Phileus'u sürgüne gönderir. Herkül'ün Augeias'ın ahırlarını temizlemesi, onun kahramanlık hikayeleri arasında sıra dışı bir yere sahiptir. Çünkü bu işte fiziksel güçten ziyade zeka ve yaratıcılık ön plana çıkar. Her görevde biraz daha Olympus'a yaklaşan Herkül, Zeus'un oğlu olduğunu ispatlamaya devam ediyor. Herkül'ün bu efsanesine 2. videomuzda devam edeceğiz. Eğer bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız, abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.